Avrupa'yı karanlık çağdan çıkaran o büyük aydınlanmanın, yani Rönesans'ın aslında Floransa'nın o şatafatlı meydanlarında değil de 9. yüzyılda Bağdat'ın tozlu ve güneşin kavurduğu o sokaklarında doğduğunu söylesem ne düşünürdün? Bu içerik Aklın Fatihleri serisinin ilk bölümüdür. Bir okur bir kare, yaşayan kütüphane. Bu bölümde şunları konuşacağız. 8. ve 9. yüzyıl Bağdat'ına, o ünlü Abbasi halifeliği dönemine gidiyoruz. İnsanlık tarihinin gördüğü en büyük bilgi transferlerinden birinin tam kalbine, yani Beytül Hikme'ye, bilgelik evine şöyle derinlemesine bir dalış yapacağız. Evet, harika bir yolculuk olacak bu. Tabii bir de bugün tarihçiler arasında dönen Beytülhikme aslında neydi sorusu etrafındaki o hararetli kavgalar var. Amacımız sadece eski bir binanın tuğlalarından veya raflardaki tozlu kitaplardan bahsetmek değil tabii ki. Farklı inançlardan, bambaşka kültürlerden ve dillerden gelen devasa kaotik bir bilgi yığını var ortada. Hı hı. İşte bu yığının nasıl böyle ustalıkla işlendiğini, nasıl yepyeni bir senteze dönüştürüldüğünü anlamak zorundayız. Çünkü modern bilimin, hatta Rönesans'ın temelleri tam olarak bu sentezleme yeteneği üzerine kuruldu. Bak şimdi bugün cebindeki ekrandan üzerine sürekli böyle veri yağıyor, değil mi? Bilgi bombardımanı altında bunalan senin gibi bir dinleyici için asıl mesele şu: bilgiyi zihnimizde cansız bir sabit disk gibi depolamaktan nasıl vazgeçeriz? Onu nasıl işleyebiliriz? Kendi zihnimizi nasıl yaşayan bir kütüphaneye çevirebiliriz? İşte Bağdat'taki o merkezin bize öğreteceği asıl formül tam olarak bu. Ya evet, o zaman bu yaşayan kütüphane ve bilgiyi işleme formülünü anlamak için hikayeyi önce fiziksel bir engele götürelim bence. Yani o dönemin en büyük darboğazına. Çünkü hani durup dururken sıradan bir salı sabahı kimse uyanıp da hadi antik Yunan felsefesini ya da Hint matematiğini Arapçaya çevirelim demedi. Tabii canım, öyle bir lüks yok. Aynen, ortada devasa bir imparatorluğa dönüşme sancısı var. Yani Arap toplumu göçebe bir yapıdan çıkmış, sınırları Asya'nın içlerinden ta Kuzey Afrika'ya kadar uzanan dev bir organizmaya dönüşmüş. Emeviler döneminde falan bakıyoruz, Halid bin Yezid gibi figürlerle sadece simya veya tıp gibi hayatta kalmaya yarayan o pratik metinlerin çevrildiğini görüyoruz. Evet, tamamen ihtiyaç odaklı. Ama asıl kırılma noktası ne biliyor musun? Abbasi halifesi Mansur'un başkenti Bağdat'a taşıması. Burada şey denilen bir devlet aklını benimsiyorlar, Sasani geleneği. Nedir abi bu gelenek dersen, Farsların o muazzam bürokratik, sürekli kayıt tutan, vergi hesaplayan devlet çarkı. Bu çarkı döndürmek için de Hizanetül Hikme adında dev arşivler kuruyorlar. Fakat bütün bu hikayede her şeyi değiştiren, yani bilginin kaderini adeta yeniden yazan o fiziksel sıçrama, Çin'den gelen o meşhur kağıt üretimi teknolojisi oluyor. Bak işte orası, o kağıt meselesi o kadar kritik ki. Yani tarihin akışını değiştiren o görünmez kırılma anlarından biri bu. O döneme kadar bilgi neyin üzerindeydi? Parşömen ya da papirüs. Aynen, ağır ağır şeyler. Parşömen dediğin şey bildiğin hayvan derisidir. Yani tek bir kapsamlı kitabı, ne bileyim dev bir tıp ansiklopedisini yazmak için yüzlerce koyun veya dana kesmen lazım. Vay be! O derileri aylarca işlemenden falan bahsetmiyorum bile. İnanılmaz pahalı, çok ağır ve sadece en tepedeki elitlerin ulaşabileceği bir lüks bu. Şey gibi, yani çok zengin değilsen okuyamazsın. Aynen öyle. Sonra ne oluyor? 751 yılındaki o Talas Savaşı'nda Çinli esirlerden öğrenilen kağıt yapım tekniği Bağdat'a ulaşıyor. Ve bilgi bir anda o ağır hayvan derilerinin tekelinden kurtulup hafifliyor. Paçavralardan, işte bitki liflerinden ucuza ve hızla üretilen kağıt, bilginin demokratikleşmesi yolunda devasa bir adım aslında. Burayı biraz açalım bence. Çok iyi bir nokta çünkü. Bunu o meşhur teknoloji klişeleriyle değil de matbaanın icadından önceki en büyük devrim olarak düşünebiliriz. Kağıt sayesinde bilgi artık rahatça kopyalanabiliyor. Uzak şehirlere at sırtında kolayca taşınabiliyor ve en önemlisi depolanabiliyor. Yani bunu devasa bir teknoloji şirketinin yeni kurulmasına benzetebiliriz. O dönemki yöneticiler ellerindeki bu yeni ve ucuz materyalle Çin'den, Hindistan'dan, Yuman'dan gelen o inanılmaz büyüklükteki veri akışını, datayı yönetebileceklerini fark ediyorlar.
Eski parşömenler yerine kağıdın kullanılması o dönemin cloud teknolojisi yani cloud server gibi bir devrim yaratıyor değil mi? Ya kesinlikle öyle ve bu veri akışı asla sadece entelektüel bir merak falan değildi. Yani işin sosyolojik ve idari zorunluluğunu çok iyi anlamamız lazım. Hı hı. Düşünsene, yeni ve devasa bir imparatorluksun, farklı kültürlerle sınır komşususun, o sınır boylarında sadece askeri savaşlar olmuyor, inanılmaz ideolojik tartışmalar da yaşanıyor. Sen kendi inancını, İslam'ı yüzlerce yıllık o köklü Yunan felsefesine veya Hristiyan teolojisine karşı rasyonel, mantıklı bir zeminde savunmak zorundasın. Yani bir nevi entelektüel savunma hattı kuruyorsun. Dahası var, genişleyen ticaret yollarında o karmaşık astronomik hesaplamaları yapmak zorundasın. O devasa topraklardan tıkır tıkır vergi toplamak zorundasın. Tabii, devleti döndüreceksin. Sulama kanalları açmak için mühendislik yapman lazım. Bütün bu devlet aygıtını işletebilmek için Yunan mantığına, Hint matematiğine, Fars idari sistemine acil ve hayati bir ihtiyaç vardı. Yani o çeviri faaliyeti bir entelektüel lüks değildi, imparatorluğun ayakta kalabilmesi için kurulan bir altyapı projesiydi resmen. Çok mantıklı. Yani ortada çok net bir devlet politikası var aslında. Tıpkı bugün süper güçlerin yapay zekaya veya uzay araştırmalarına devasa bütçeler ayırması gibi bir şey bu. Peki bu idari zorunluluk nasıl oldu da devletin bir numaralı, en prestijli, böyle altınlarla finanse edilen o dev bilim projesine, Big Science projesine dönüştü? İşte orası çok ilginç. Tarihi akışta bu geçişin Halife Memun döneminde yaşandığını görüyoruz. Ve o sıradan arşivlerin Beytül Hikme adıyla o tam teşekküllü merkeze evrildiği dönem bu. İş o boyuta varıyor ki halife düşmanı olan Bizans imparatoruyla mektuplaşıyor ve savaş tazminatı olarak altın filan değil doğrudan antik kitaplar istiyor. Evet, kitap istiyor, düşünsene. Akıl alır gibi değil. Bir de arka planda var, Mutezile akımı var. Yani aklı ve rasyonel düşünceyi her şeyin önüne koyan bir teolojik okul, devletin resmi görüşü oluyor o dönemde. Ancak tam bu noktada tarih sahnesine öyle bir olay atılıyor ki, hani yok artık diyorsun, Halife Mermun'un o ünlü rüyası meselesi. Aa evet, o meşhur rüya. Ya memur güya rüyasında antik Yunan filozofu Aristoteles'i görüyor. Aristo'ya iyi nedir diye soruyor. Aristo da aklın hoş gördüğüdür diye cevap veriyor. Evet, İslam düşünce tarihinde ve bu büyük çeviri hareketinin temelinde hep o anlatılır zaten. Klasik Fihrislerde, dönemin kroniklerinde bu böyle çok görkemli bir an olarak tasvir edilir hep. Ya işte burası gerçekten çok ilginç. Yani şunu sormak zorundayım çünkü bana inanılmaz şüpheli geliyor bu durum. Halife devasa bir bütçeyi onaylatacak, hazineden çevirmenlere kitapların ağırlığınca altın ödeyecek Hı hı. ve en önemlisi yabancı bir kültürün, üstelik çok tanrılı Yunan felsefesinin İslam dünyasının tam kalbine yerleştirilmesine karşı çıkacak muhafazakar kesimleri ikna etmesi gerekiyor. Kesinlikle, çok büyük bir risk. Ve ne tesadüftür ki tam o günlerde rüyasında Aristo'yu görüyor. Ve Aristo ona tam da devletin resmi politikası olan o Mutezile akımına uygun bir cevap veriyor. Ne yalan söyleyeyim bu bana 9. yüzyıl standartlarında kurgulanmış muazzam bir halkla ilişkiler kampanyası gibi geldi. Siyasi bir meşrulaştırma aracı yani. Aristo, halifenin dublörü gibi konuşturulmuş resmen. Sen ne dersin bu işe? Ya gülerek söylüyorum ama gerçekten haklısın. Yani bu şüpheci yaklaşım modern tarihçiliğin de tam kalbinde yatıyor zaten. Bu tespite hak vermemek imkansız. Çünkü bahsettiğin o siyasi riskler inanılmaz gerçekti o dönem. Tabii canım, kelle gidebilir yani. Halife Memun, toplumun büyük bir kesimi tarafından gavur icadı veya sapkınlık olarak görülebilecek bir felsefeyi alıp devletin merkezine taşıyordu. O rüya, Yunan bilim ve felsefe geleneğinin İslam toplumuna aktarılmasını meşrulaştırmak için kullanılan, bence çok zekice bir kalkandı. Çok mantıklı. Yani Aristo'ya aklın hoş gördüğüdür dedirterek aslında kendi o akılcı mutezile tezlerine ilahi böyle rüyalar aleminden gelen bir onay almış oluyordu. Aynen. Tanrısal bir onay gibi. Ancak meselenin bir boyutu daha var. Hani Memun'un niyetini sadece ucuz bir politik kurnazlığa indirgemek de resmi biraz eksik okumak olur bence. Neden? Şundan dolayı o bu hamlesiyle tarihte bilimsel araştırmaları, mesela Şemmasiye gibi o devasa
devasa astronomik gözlem ve çeviri ağlarını doğrudan devlet hazinesinden finanse eden ilk lider oldu. Doğru. Yani o kalkan ne olursa olsun bir rüya uydurmuş falan olabilir ama arkasında duran vizyon çok sağlamdı gerçekten. Tamam, yani devlet bütçeyi açtı, vizyonu koydu, siyasi zırhını da o meşhur PR rüyasıyla ördü diyelim. Ama biraz işin mutfağına, o masaların başına inmek istiyorum ben. Çünkü bu metinler inanılmaz karmaşık şeyler. Hem de nasıl? Yani antik Yunanca veya Süryanice tıp metinleri var, yıldız haritaları, felsefi mantık silsileleri. Bunları kim nasıl Arapçaya aktardı? Ve daha önemlisi nasıl anlaşılır kıldı? Çünkü biliyoruz ki burada yapılan iş böyle kelime kelime Google Translate gibi bir çeviri değildi. Sıfırdan bir anlam inşasıydı. Evet, tam da bu noktada karşımıza tarihin en ilginç ve saygıdeğer figürlerinden biri çıkıyor. Kendisine tercümanların şeyhi deniyor. Huneyn bin İshak. Ünlü Huneyn. Aynen. Ve ilginçtir ki kendisi ne Müslüman ne de Arap kökenliydi. O bir Arap Süryani ve Nesturi Hristiyanıydı. Vay canına. Nestürilik o dönemde doğuda Bizans'ın merkezinden biraz uzak kalmış, Süryanice'yi çok iyi kullanan ve o antik metinleri kendi içinde muhafaza eden bir Hristiyan mezhebi aslında. Süryanice de o dönemde Yunanca ile Arapça arasındaki en önemli köprü dil. Huneyn, düşün, Galen ve Hipokrat gibi antik çağ tıp devlerinden yüzlerce eser çevirdi, yüzlerce. İnanılmaz bir rakam o dönem için. Ama bak onun dehası sadece yabancı dil bilmesinden gelmiyor. Onun asıl dehası kavramları dönüştürme, yani o güne kadar Arapçada hiç var olmayan bir kelime dağarcığını, bir terminolojiyi sıfırdan icat etme yeteneğinden geliyor. Ya evet, tam da o icat kısmı büyüleyici bence. Mesela Hipokrat'ın orijinal metninde şey var diyelim, doğanın yeteneği veya tabiatın mahareti gibi böyle pagan kökenli, doğayı kendi başına bir tanrısal güç olarak gören bir ifade var. Huneyn bunu alıyor. Abi kelimesi kelimesine çevirse İslami toplumda büyük bir infial yaratacak bu. Ortalık karışır yani, kesinlikle. O yüzden bu kavramı alıp İslam'ın teolojik dünyasına uyarlıyor ve mesela Allah'ın ilahi adaleti veya yaratıcının takdiri gibi şekillerde sentezliyor onu. Veya şey var, filozof Kindi'nin çabaları var. Yunan mantığını Arap dilinin gramerine öyle bir entegre ediyorlar ki yepyeni bir Arapça bilimsel terminoloji doğuyor resmen. Yani bunu sadece sıradan bir çeviri faaliyeti değil, devasa bir kültürel uyarlama olarak düşünmek lazım. Yani Huneyn ve Kindi gerçekten mekanik bir çeviri programı gibi çalışmıyorlardı. Şöyle düşünmek lazım belki, hani bunu dinleyicimizin kafasında daha iyi canlandırmak için söylüyorum. Çok farklı bir işletim sistemine ait son derece karmaşık eski bir yazılım kodunu alıyorlar, Çok iyi bir analoji. onu sadece satır satır kopyalamakla kalmıyorlar, kendi toplumlarının bilgisayarlarında, onların o kültürel işlemcilerinde hata vermeden çalışabilecek yepyeni bir koda dönüştürüyorlar bunu. Şu an bizi dinleyen dostumuzun iş hayatında yaptığı o zorlu sentez işini düşün. Farklı departmanlardan gelen, birbirini tutmayan o verileri alıp herkesin anlayacağı tek ve mantıklı bir rapora dönüştürürsün ya. Evet, hepimizin yaptığı şey. İşte adamlar bunu koca bir medeniyet için yapıyorlardı. Üstelik o kavramların dildeki karşılıkları bile ortada yokken yapıyorlardı bunu. Ya bu işletim sistemi analojisi o dönemdeki entelektüel emeğin ağırlığını gerçekten çok net özetliyor bence. İşin sosyolojik zeminini inceleyen modern araştırmalar da tam bu senin bahsettiğin sentezleme yeteneğine odaklanıyor zaten. Mesela girişte bahsettiğimiz Fransız sosyolog Pierre Bourdieu'nun o ünlü kültürel sermaye ve habitus kavramları burada çok işimize yarıyor. Habitus nedir tam olarak burada? Habitus dediğimiz şey en basit tabiriyle belirli bir ortamda insanların nasıl düşündüğünü, nasıl davrandığını belirleyen o ortak kültür, yazılı olmayan kurallar bütünü. Yani halifenin sağladığı o devasa bütçe ve vizyon sayesinde Bağdat'ta öyle bir habitus oluştu ki o masanın etrafında Hristiyan, Yahudi, Nasturi ve Müslüman bilginler hep yan yana çalışıyordu. İnanılmaz bir mozaik. Kesinlikle. Ve oradaki geçer akçı senin inancın veya etnik kökenin falan değildi. Sahip olduğun bilgi sermayesiydi. Dil yeteneğin, zekan ve analitik kapasiten, yani liyakate dayalı bir ekosistem kuruldu resmen. En kritik nokta da şu,
Hani dedin ya kodu yeniden yazıyorlar diye. Evet. O metinlerin kenarlarına sürekli şerhler, yani kendi yorumlarını düştüler. Aristo'nun formüllerindeki hataları bulup düzelttiler. Yani antik bilgiyi pasif bir şekilde öylece almadılar. Onunla tartıştılar, eleştirdiler, o kodu adeta debug ettiler. Hatalarından arındırıp resmen bir üst sürüme taşıdılar. Kulakta kusursuz bir bilim kurgu akademisi gibi çınlıyor değil mi? Düşünsene, dini hoşgörünün zirvede olduğu, zekanın her şeyin üstünde tutulduğu, cübbeli alimlerin o dev sütunlar arasında felsefe tartıştığı böyle rüya gibi bir yer. Ancak bu noktada bence bir fren yapalım. Yapalım çünkü işin rengi biraz değişiyor orada. Aynen. Çünkü tarihçiler arasında kılıçların çekildiği çok hararetli bir akademik savaş var bu konuda. Beytülhikme gerçekten gözümüzde canlandırdığımız gibi dev bir üniversite, bir enstitü müydü? Yoksa bazı tarihçilerin iddia ettiği gibi sadece abartılmış, efsaneleştirilmiş şey gibi sıradan bir kitap bürosu muydu? Ya evet, o romantik Hogwarts benzeri akademi vizyonuna çok sert itiraz eden güçlü bir tarihçi kampı var. Özellikle Dimitri Gutas gibi çok saygın araştırmacılar bu klasik anlatıyı adeta topa tutuyorlar. Ne diyor mesela Gutas? Gutas, Beytülhikme'yi modern anlamda bir üniversite gibi görmenin tamamen bir tarihsel yanılgı olduğunu söylüyor. Neden mi? Çünkü ortada bir müfredat yok, bir ders programı yok ya da diploma veren resmi bir kurum yok. Yapısal olarak eksik diyor yani. Aynen öyle. Gutas'a göre burası ta Mansur döneminden kalma, kökeni Fars devlet geleneğine dayanan sadece bir bürokratik bir çeviri dairesi ve bir arşivdi. Hatta işi daha da ileri götürüp fiziksel mekan üzerinden vuruyor. Diyor ki, içinde Yunanca felsefe kitapları bile yoktu. Orası Farsça astronomi ve idari kayıtların tutulduğu koca bir depoydu diyor. Yok artık. Evet, o çok övülen bilimsel tartışmalar, o dev konferanslar Beytülhikme'nin salonlarında değil, doğrudan halifenin evinde, onun özel meclisinde yapılırdı diyor. Yani kurumu tamamen bürokratik bir mekanizmaya indirgiyor. Yani Gutas diyor ki öyle gözünüzde canlandırdığınız cübbeli profesörlerin dolaştığı bir Hogwarts falan değildi orası, sadece bir memuriyet bürosuydu diyor. Ama bir saniye, burada o tarihi kaynaklara dönüp baktığımda çok ciddi bir itiraz noktası görüyorum ben de. Nedir o? Ya Gutas sadece 4 duvarı ve resmi bir diplomayı arıyor bence. Ama öte yanda George Sariba veya Macit Fahri gibi tarihçilerin ortaya koyduğu devasa organik bir ağ var ortada. Kayıtlara bakıyorum, 60 tane astronom aynı anda Şammasiye gözlemevinde yıldız hareketlerini ölçüyor. Elde ettikleri verileri Beytülhikme'deki matematikçilere gönderip orada çeviri ve hesaplama yaptırdıkları yazıyor. Çok doğru, evet. Ortada resmen birbirine bağlı rasathaneler, çeviri odaları ve kütüphaneler ağı var. Eğer bu kadar koordineli, bilgi üreten, hata düzelten ve yepyeni bilimsel veriler çıkaran bir ağ, organik bir bilimsel merkez, modern bir üniversite prototipi değilse nedir yani? Sence Gutas o dönemin ekosistemini sırf modern kalıplara sığmadığı için biraz fazla küçümsemiyor mu? Bak, bu harika bir itiraz ve aslında tarihçiler arasındaki kavganın düğümlendiği yer de tam olarak burası zaten. Gutas, kurumsal bir çatı, bugünkü anlamda bir rektörlük veya kampüs falan aradığı için kendi metodolojisi içinde haklı olabilir. Dönemin Bağdat'ında, kapısında Beytülhikme Üniversitesi yazan ve öğrencilerin harç yatırıp kayıt yaptırdığı bir bina yoktu elbette. Evet, tabelası yoktu. Ancak senin de az önce vurguladığın gibi o kütüphaneler, yani hazineyle rasathaneler arasındaki organik bağ, o devasa bütçe yönetimi, burayı sıradan alelade bir arşivden çok daha farklı bir yere koyuyor. Bu meseleyi anlamak için günümüzden bir örnek verelim istersen. Lütfen. Bugün Silikon Vadisi dediğimiz şey, tek bir bina, tek bir şirket veya belli bir müfredatı olan bir okul mudur? Hayır tabii ki. Dev bir bölge orası. Aynen. Birbirini besleyen mühendislerin, yatırımcıların, farklı şirketlerin oluşturduğu bir ekosistemdir orası. İşte Beytülhikme de fiziksel bir binadan çok bir kültürün, etrafında oluşan devlet destekli o muazzam entelektüel atılımın merkeziydi. Tabelada ne yazdığı veya diplomayı kimin verdiğinin bir önemi yok aslında. Önemli olan o ağın nasıl bir bilgi ürettiği. Ya Silikon Vadisi analojisi şu an taşları tam yerine oturttu bence. Asıl mesele o binanın duvarları değil, o ağdan çıkan verinin
dünyanın eksenini nasıl kaydırdı? İster dev bir akademi diyelim, ister Gutas'ın dediği gibi bürokratik bir ofis diyelim, burada üretilen, işlenen o bilginin sonuçları bütün insanlık tarihinin yönünü değiştirdi sonuçta. Peki bu birikim nasıl oldu da Bağdat'ın o sınırlarını aşıp, Orta Çağ'ın o karanlıkta boğulan Avrupa'yı aydınlanmaya, yani o meşhur Rönesans'a taşıdı? O kıvılcım nasıl çaktı oraya? İşte bu tarih sahnesindeki bence en ironik ve en büyüleyici yolculuklardan biridir. Düşün, Bağdat'ta gelişen bu devasa bilimsel metinler, işte Harezmi'nin Cebri, İbni Heysem'in Optiği, Tıbbın o dev eserleri. Ve en önemlisi yeniden yorumlanmış, o İslam coğrafyasının potasında eritilmiş antik Yunan felsefesi. Bu muazzam bilgi yığını asırlar sonra İspanya'da, özellikle o Toledo çeviri hareketinde Avrupalıların eline geçti. İspanya üzerinden gidiyor. Evet, o dönemki Avrupalıların büyük bir kısmı Yunanca aslı kaybolmuş olan kendi antik eserlerini bile bilmiyordu. Düşünebiliyor musun? O paha biçilmez eserleri doğrudan Yunanca'dan değil, Arapça çevirileri üzerinden, yani Arapçadan Latince'ye çevirerek yeniden keşfettiler. İnanılmaz bir dolambaçlı yol. Sosyolojik olarak tam bir süreç odaklı kültürel sermaye gelişimidir. Ya o klasit benzetmeler vardır ya hani bilgi bir bayrak yarışıdır derler falan. Ama bence burada yaşanan bir bayrak yarışından çok daha ötesi. Demek ki olay şu. Antik Yunan o değerli bayrağını, felsefesini düşürdü, Bağdat onu yerden aldı, temizledi, parlattı, üstüne yepyeni taşlar ekledi ve asırlar sonra Avrupa'ya geri teslim etti. Gerçek bir bilgi maratonu. Çok güzel bir özet oldu. Ama maalesef ta ki o merkez fiziken yıkılana kadar 1258'de Moğollar Hülagü Han ordularıyla Bağdat'ı işgal ettiğinde o merkez yerle bir oldu. Tarih kitapları Dicle Nehri'nin günlerce suya atılan o milyonlarca kitaptan dolayı mürekkepten simsiyah aktığını anlatır. Ya evet, fiziksel merkezin o Moğol istilasıyla o şekilde yok olması insanlık tarihinin gerçekten en acı sahnelerinden biridir. Nehir simsiyah aktı, kütüphaneler yandı, bitti. Fakat senin de demin söylediğin gibi o işlenmiş bilgi, o büyük sentez çoktan sınırları aşmış, İspanya'ya ve oradan da tüm Avrupa'ya göç etmişti. Bina yok oldu ama fikir yaşıyor. Aynen öyle. Fikir küresel bir mirasa dönüştü. Bu da bize bilginin yapısına dair evrensel bir gerçeği kanıtlıyor zaten. Bilgi hiçbir coğrafyanın, hiçbir ırkın veya dinin tekelinde değildir. Bilgi, kümülatif olarak, yani insanların birbirinin omuzlarına basarak birikerek inşa ettiği ortak bir insanlık anıtıdır. Ortak insanlık anıtı, vay be. Şimdi bütün bu muazzam tarihi anlatıdan, Bağdat'ın o sıcağından, halifenin rüyasından, Huneyn'in o kelimelerle boğuştuğu gecelerden çıkıp şimdi tam şu ana dönmek istiyorum. Evet, kulaklıklarında bizi dinleyen dostum, sana dönüyorum. Bugün hepimiz o bilgi obezitesinin altında ezildiğimizden şikayet ediyoruz. Her gün cep telefonumuzdan on binlerce kelime, yüzlerce haber ve bitmek bilmeyen bildirimler akıyor üzerimize. Durdurmak imkansız. 9. yüzyıldaki o yaşayan kütüphane bize gösteriyor ki bilgi tek başına değerli bir şeydir, evet, ancak asıl kıymetli olan onu öylece depolamak değildir. Tıpkı o Huneyn bin İşak gibi o bilgiyi filtrelemek, kendi hayatına uyarlamak, yani sentezlemek ve pratik bir amaca hizmet ettirmektir. Eğer o sentezi yapamıyorsak verilerin altında boğulan sıradan arşivleriz demektir. Kesinlikle haklısın. Yani bilgiyi anlamlandırmak ve onu dönüştürmek asıl maharet. Bunu konuşurken aklıma tarihte metinlerde tam yazılı olmayan ama bu hikayenin ruhundan fıçkıran çok çarpıcı provokatif bir düşünce geliyor. Nedir o? Biliyorsun, kaynaklarda Bağdat düştükten sonra Kahire'de, Tunus, Kayravan'da ve hatta Semerkant'ta Beytül Hikme adını taşıyan yeni merkezlerin kurulduğundan bahsedilir hep. İnsanlık zihnini hep o modele göre inşa etmeye çalışmış. Evet, o ruh farklı coğrafyalarda sürekli yeniden dirilmiş. İşte bizi dinleyen sana kendi hayatın için sormak istediğim o kışkırtıcı soru şu: bugün hepimizin cebinde o antik çağın tüm kütüphanelerinden milyarlarca kat daha fazla veri var. Algoritmaların, yapay zekanın önüne koyduğun her şeyi saniyeler içinde çevirdiği bir çağdayız. Çeviri sorunu bitti yani. Peki, eğer sen bugün kendi zihninin içinde modern bir Beytül Hikme inşa edecek olsaydın, bu merkezin ana görevi dilleri çevirmek mi olurdu?
Yoksa bu devasa gürültünün içinde hakikatin anlamını deşifre etmek mi? Modern çağın o yaşayan kütüphanesi sence nasıl bir yer olmalı? Gerçekten üzerine günlerce düşünülecek, zihinsel sınırlarımızı yeniden tanımlamamızı sağlayacak dev bir meydan okuma. Umarım Bağdat'ın o dehasından, bugünün dijital kaosuna uzanan bu derinlemesini inceleme, kendi aklının sınırlarını fethetmen ve o yaşayan kütüphaneni inşa etmen için sana yeni bir pencere açmıştır. Zihnindeki o sentez ocağı hiç sönmesin. Bir sonraki yolculuğumuzda görüşmek üzere. Bu yolculuk uzun ve derin. Bir sonraki bölümde sizi bambaşka bir şehre götürüyoruz. Farabi ile Orta Asya'nın bozkırlarından Bağdat'ın kapılarına yürüyeceğiz. Erdemli şehrin nasıl kurulacağını, ideal yöneticinin kim olduğunu ve Platon ile Aristoteles'i aynı potada nasıl eriteceğini konuşacağız. Bir okur bir karede görüşmek üzere.